şey mi oldu? Canı sıkkın. Yüksel tutuksuz yargılanacak. Serbest bırakılmış. Aa, ne olacak şimdi? Ya yeni gelirse? Her şey kontrol altında. Evin çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı. Herkes güvende, korkma. Şüphem yok. Senin nefesin bile yeter güvende olmamız için. Ama sana bir şey olur diye korkmaktan kendimi alamıyorum. Geçen defa o adamla boğuşurken patlayan silah sesi hala kulaklarımda. Bu sefer farklı bir yola çözeceğim. Farklı derken? Nasıl bir yol? Sen sadece sorunun hallolacağını bil. İçin rahat olsun. Anneme bugün anne dedin. Başka yere gideceğini söyledi. Zarar veririm diye. Bizi incitmekten korkarak. Bu onun için büyük bir adım. Büyük bir fedakarlık. Bizi düşünmesi, böyle bir karar vermesi. Bir annenin yapabileceği şeyler. Çok duygulandım. O da mutlu oldu. Tek bir kelime. Ama kıymetli. Anne kelimesinin kıymetini en iyi anneye hasret büyümüş olanlar bilir. Kelimeler ne kadar önemli oluyor bazen. Öyle. Aslında benim de aklıma birkaç kelime geldi. Kıymetli kelimeler. Neymiş onlar bakalım. Nar tane. Canım. Karım. Eşim. Bu dünyada sana böyle seslenebilecek tek kişi benim. Daha devam edebilirim. Ama istersen konuşmadan anlatayım. Öğrendiğinden beri eli ayağı titriyor. Ya gelirse diye gözü hep kapıda. Aslında onu oyalamak lazım. Endişesini unutsun diye. Eylül. Behiye Hanım'a yardım eder misin? Pirinç ayıklanacak. Tabii. Ben de o sıra alışveriş listesi yapayım. Muskat var mıydı evde Behiye abla? Vardı ama az kaldı. Onu da yazar mısın listeye? Eylül. Sen iyi misin? Özür dilerim. Ama engel olamıyorum gözyaşlarıma. Aklıma geliyor yaşananlar. Bir keresinde tam 3 gün yemek vermedi. Karanlık odaya kapadı ceza olsun diye. Bir tabak pilav getirdi. Ama o kadar uzağa koydu ki o pilavı. 3 gün o pilavı seyrettirdi.
Tamam. Geçti. Bitti artık. Bitti mi gerçekten? Öyle pirinci görünce kötü oldu içim. Karanlık bir kuyuya düşmüştün. Ama bitti. Çıktın artık oradan bak. Bir daha da oraya dönmeyeceksin. Erhan, Orhun Bey, Yüksel Soydan'ın izini bulduk. Bulgurlu tarafında bir depoda. Emrinizi bekliyoruz. siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Ben halledeceğim. Bana adresi gönder ama. Sana dönüşeceğim demiştim. Şükürler olsun. Görev tamam mı? Söyle bakalım. Ne hayal ettin? Eve sağ salim gelişini ve sana sımsıkı sarıldığımı hayal ettim. Madem öyle, hayalinin hakkını verelim. Orhunlara zarar vermekten, onları üzmekten çok korkuyorum. Bahçıvan Hulusi'ye anlattım sana. Gerçek sandım. Aklım oynadığı oyunlarla beni ele geçiriyor sanki. Ürküyorum Nur. Ya Orhun'u, Sahra'yı, Hira'yı tanımazsam... Seneler sonra hatalarımın farkına varmışken, onca yanlışıma rağmen onlar beni affetmişken, ya her şey darmadağın olursa, bu çok ağır Nur. Çok ağır. Dediğin gibi aileme kavuşmuş olmak öyle büyük bir teselli ki. Onlar benim mucizem. Torunum Hira, Orhun. Öyle tabii. Hayatta her şey bizim için. Ne güzel söyledin. Biliyorum, bilmez miyim? Onların sevgisi şifa bana. Bu dünyada bir tek onlara duyduğum sevgiye güveniyorum ben.
Demirhanlı konağının bütün kapıları önümde açıldı. Ama daha da önemlisi artık görünmezim. Ne demek o? Bana bakınca artık beni değil, hikayemi görüyorlar. Öyle masum, öyle saf, öyle mağdurum ki onların gözünde. İyilik yapıp şans verdikleri zavallı bir kızım sadece. Onlara bir hikaye anlattım ve gözlerini kör ettim. Şimdi o hikaye dışında hiçbir şey görmüyorlar. Neyin peşinde olduğumu bilmiyorlar. Onlardan neyi söke söke alacağımdan haberleri bile yok. Güven ve huzur içinde yaşadıklarını sanıyorlar. Dosyalar bilgisayarımda. Bekle biraz. Tarihlerine bakıp söyleyeceğim. Karnıyarı birlikte yaparız. Orhun da Zahra da çok seviyor. Yanına cacık bir de pilav yeterli olur. Ama Zahra için çikolatalı puding de yapalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın kızım. Ne kadar güzel bir resim olmuş bu. Teşekkür ederim Eylül abla. Elma ister misin? İsterim tabii. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Masanı boşaltalım mı biraz daha rahat çizersin resmini? Alır. Gökyüzü nasıl olmuş babaannem? Sadece mavi yapmadım. Beyaz ve gri de var. Çok beğendim. Çiçekleri de çok güzel çizmişsin. Ben de bir tane yapabilir miyim? Alır. Hadi gel. Önce sapını çizelim. İşte. Şimdi de yapraklarını. Babaanne çok güzel oldu bu. Turuncu olsun mu bu çiçeğin rengi? Güneş gibi gözüksün. Sen nasıl istersen öyle olsun. Turuncu kalemim yok. Hemen gidip ben alayım yukarıdan. Sahra'nın sevgisi bana öyle iyi geliyor ki. Sen de ona iyi geliyorsun. Hepimize çok iyi geliyorsun. Hira? Üzgün görünüyorsun. İyi misin? İyi değilim. Hem de hiç iyi değilim.
Sizi affetmek istesem de olmuyor. Yaptığınız kötülükleri unutamıyorum. Yapamıyorum. Tahammülüm kalmadı artık. Sizin bu evdeki varlığınıza dayanamıyorum. Kızım ben. Haklısın. Hem de çok haklısın. Özür dilerim. Özür dilerim. Anne. Anne. Oğlum. Hira. Hira yok burada anne. Sadece sen ve ben varız. Ben. Yine hayal gördün. Biliyorum. Hira beni affetmediğini söyledi. Ben çok kötü oldum. Affetti. Anne diyor artık sana. İyi misiniz? Bir şey mi oldu? Hira. Yok. Ne olabilir ki? Siz buradasınız. Torunum yanı başımda. Her şey yolunda şükür. Emin misiniz? Ben biraz yorgunum. Odama gidip dinleneceğim. Sahra kusuruma bakmasın. Resme daha sonra başlarız. Ben söylerim. Yine halüsinasyon gördüm. Senin yanında denk gelmesi iyi olmuş aslında. Kendine geldiğinde güvende hissetmiştir en azından. Onu öyle görmek. Karşısında kimse yoktu. Ve boşlukla konuşuyordu. Sen buradaydın ama yalnız değildi. Ama her zaman yanında olamayacağız. Sen görmedin o halini. Karşısında gerçekten senin olduğunu düşünüyordu. Darmadağın oldu. Ben onu o karanlıkta tek başına acı çekerken düşündükçe Küçükken Sahra bazen söz dinlemezdi. Sokakta gördüğü her şeyden heyecanlanıp koşturmaya başlardı. Gözden kaybolunca ona bir şey olacak diye öyle korkardım ki. Nereye gidiyorsa hep peşindeydim.
düşmemesi, zarar görmemesi için hemen bir adım arkasında dururdum. Hayat bir devri daim. Her şey bir noktada kendi başlangıcına dönüyor. Küçükken annen ilk adımlarınızda arkanızdan koşturmuştur düşmemeniz için. Hep bir adım gerinizde olmuştur. Şimdi de biz bir adım onun gerisinde olacağız. Sendeleyip düşerse tutmak için. Ne kadar güzelmiş. Nasıl ince bir işçilik. Nadide bir parça. Annem haklı. Maalesef diğer aile yadigarları gibi bunlar da yıllarca depoda toz içinde bekledi. Şimdi yıllar sonra gün ışığı görüyorlar. Boğaz'daki evden getirilenler mi bunlar? Evet. Daha buradaki depoda da dünya kadar antika var. Orhun Bey, anneniz bunları da gönderdi. Nereye koyayım? Şuraya koyabilirsin. Bu muhteşem. Değil mi? Süreyya Hanım'ın o. Annemin babaannesinin annesi. Eşi Reşat Paşa'nın gözü ondan başkasını görmezmiş. Seyahatlerin birinde Bağdat'tan getirmiş bu parçayı. Süreyya Hanım'a verirken gözlerindeki ışıltıları hatırlattığını söylemiş. Hikayesi de çok güzelmiş. Aklıma geldikçe bu eşyaların hikayelerini anlatırdı annem. O zamanlar Reşat Paşa gibi sevebileceğim bir eşe sahip olacağım hiç aklıma gelmezdi. Sonra sen çıktın karşıma. Bir gülümsemesiyle dünyayı durmuş gibi hissettiren, hayatıma anlam katan, ışığıyla dokunduğunu güzelleştiren sen. Senin yanında bütün mücevherler sönük kalır. Ama bu... Hayır, olmaz. Bir de Fuzuli'den bir şiir okurmuş Reşat Paşa, Süreyya Hanım'ın kulağına. Ben de Mecnun'dan Hüzun aşıklık istidatı var. Aşıkı sadık menem, Mecnun'um
ancak adı var. Ne güzel bir şiir. Bende Mecnun'dan fazla aşıklık kabiliyeti var diyor Fuzuli. Asıl sadık aşık benim. Ama ne yaparsın ki Mecnun'un adı çıkmış. Aşık sadık benim. Bundan eminim. Kırmızı ipek üzerine suzağını işlemeli kaftan. 19. yüzyıl. Afife Hanım, bitki çayınızı getireyim mi? Sonra. Bir sürü değişik şey var burada. Evet. Masallardaki hazinelere benziyor. Anneciğim çok güzel kolyen. Prenses kolyesi gibi. Baban hediye etti bir tane. Çok yakışmış. Süreyya Hanım'ın gerdanlığı bence yerini bulmuş. Teşekkür ederim. Hepsi bizim büyük amcalarımızdan mı? Evet Sahracığım. Gel. Hepsi bizim ailemizin. Şimdi bunları satıp ihtiyacı olanları sevindireceğiz. Onlara yardım etmek için bizde olanları paylaşacağız yani. O zaman ben de oynamadığım oyuncakları getireyim. Onları da oyuncakları olmayan çocuklara verelim, olur mu? Olur tabii. Benim iyi kalpli akıllı torunum. Behiye abla ne oluyor? Afife Hanım, aile yadigarı eşyalarını müzayedeye koyacak. Bütün gelir ihtiyaç sahiplerine gidecek. Hayır işi anlayacağım. Kim bilir kaç ailenin imdadına yetişecekler. Ne güzel düşünmüşler. Oğlum, istersen mücevherleri tek tek kontrol edip listesini yapalım. Ortadan kalksın. Olur. Eylül, mücevher kutularını getir. Tabii Afife Hanım. Behiye Hanım, siz de bize bir kahve hazırlayın. Hemen getiriyorum. Bunun tam tarihi not alınmamış. Sen biliyor musun? Hatırlamıyorum. Kenara koyalım, sonra annem kontrol eder. Çocuklar, mücevherler müzayedeye çıkana kadar odanızda dursun. Nasıl istersiniz? Ama bir parça eksik. Nadire teyzemin elmas gerdanlığı. Size göstermiştim.
mor bir kutusu vardı. Emin misin anne? Başka bir yerde olmasın? Eminim. Sizinle konuştuktan sonra çıkarıp kilitlemiştim. Beyye, mor bir kutu daha olacaktı. Yukarıda unutmuş olabilir misin? Yok, ben hepsini getirdim. Yukarıda başka kutu kalmadı. Annemin odası ne zaman temizlendi? Bugün Orhun Bey. Sen mi temizledin? Behiye ablanın mutfakta işi vardı. Ben temizliği vereyim dedim. Orhun Bey, Afife Hanım kutuları götürmem için çağırana kadar ben hiç girmedim o odaya. Peki. Sen çalışma odasına git, beni bekle. Orhun ama o... Sadece konuşacağım. Dinliyorum. Perişan ettin kendini. Yapma böyle ne olur. Toparlan hadi. Burada olması lazım. Yok, bir daha bakacağım ben. Aramayın artık. Buldum. İşte orada kutu. Hemen şimdi gitmek vardı ama arkamda iz bırakamam. Aldığın o ilaçlarla kafanı kaldıramazsın nasılsa. Yüksel. Fotoğraflar tamam. Maşallah Topkapı Sarayı gibi burası çek çek bitmedi. Fotoğrafları göndereceğim, sonrası sende. O ustaya söyle iyi iş çıkarsın. Gerçeğinden ayırt edilmesin yapacağı taklitler. Yoksa yanarız. Ne zamana biter? Bilmiyorum. Sıkıştıracağım adamı elini çabuk tutsun diye. Bana bak, kimse bir şeyden şüphelenmedi değil mi? Şüphelenecek bir şey mi var? Neden şüphelensinler?
Ama biraz rahatsız olmaları için oltaya ufak bir yem taktım. Kutulardan birini bilerek sakladım. Manyak mısın kızım? Neler geçiyor yine o hin aklından? Merak etme. Onları iyice avucuma alacağım. Önce hırsızlıkla suçlayacaklar beni. Sonra kutuyu bulduklarında pişman olacaklar. Evden gerçekten bir şeyler kaybolmaya başladığında Bir daha senden asla şüphelenmeyecekler. Sen var ya, şeytana pabucunu ters giydirirsin. Zekanı bir kere daha şapka çıkarıyorum. Eylül'cüm, ne olur ağlama. Bak ortaya çıktı. Yanlış anlaşılma da kalmadı aramızda. Sormak zorundaydım. Anla lütfen. anlıyorum Orhun Bey. Ama siz de beni anlayın. Ben burada bundan sonra nasıl kalırım bilemiyorum. O kadarla kalsa iyi. Orhun ve Hira Demirhanlı, masum, zavallı bir kızın kalbini incitmiş olacaklar. Vicdan borçları olacak bana. Öde öde tükenmez bir borç onlar için, anlıyor musun? Ben senin gibi öyle basit hırsızlıklarla uğraşmam Yüksel Efendi. Güven çalarım, iyi niyet çalarım. Anladın mı? Bunlar çok güzel. Sanki zaman yolculuğuna çıkmışız gibi. Bir nevi öyle. Onlarca yıl öncesinde el emeğiyle yapılmış nadide parçalar hepsi. Şam'dan. Ne kadar güzel, ne kadar zarif. Maddi olarak değil ama manevi olarak değerli bir parça. Bir hikayesi var. Kıymeti de oradan geliyor. Öyle mi? Çok merak ettim. Süreyya Hanım'ın Şam'dan. Bu gerdanlığın sahibi Süreyya Hanım mı? Reşat Paşa'nın eşi. Evet. Sana aşklarını anlattım. Ama hikayenin sonunu söylemedim. Kötü bitiyor deme lütfen. Biz işimize bakalım. O kadar mı kötü? Anlat, merak ettim. Şu kolide başka şeyler de olacak. Lütfen ama. Onun yerine biz kendi hikayemize işsiz bir an daha mı eklesek? Ne olmuş sonra? Bu Şamdanlar aslında çiftmiş. Biri Reşat Paşa'nın, diğeri Süreyya Hanım. Demek bu dünyada her şeyin ait olduğu bir çift var. Bizim gibi. Reşat Paşa asker. Ne zaman sefere çıksa Şamdan'ın birini yanına alıyormuş. Gece olunca ikisi de odalarını yanlarındaki şamdanlarıyla aydınlatıyorlarmış. Reşat Paşa ayrıyken ayrı, kavuştuğumuzda birlikte yanacaklar diyormuş. Ama bir tane Şam'dan kalmış. Süreyya Hanım
Reşat Paşa sefere gittiğinde dediğini hep yapıp beklemiş. Her sefer dönüşünde de beraber yakmışlar şamdanlarını. Ta ki Trablusgarp seferine kadar. Süreyya Hanım çok beklemiş. Ama gelmemiş Reşat Paşa. Şehit mi olmuş? Ama Süreyya Hanım hep yakmış şamdanı. Belki bir yanlışlık olmuştur da gelir diye mi? Reşat Paşa için geceler boyu dua etmiş. Ama ne yazık ki o şamdan bir daha diğer eşiyle birlikte hiçbir zaman yanmamış. Bu yüzden anlatmak istemedim. Üzüleceğini biliyordum. Üzülmemek elde değil ama. Süreyya Hanım'ın kolyesi de bende. Ya biz de... Biz ayrılık sınavımızı verdik. Artık ağlamak yok. Benim bir telefon etmem lazım. Hala hikayenin etkisinde misin? O kadar dokundu ki bana. Keşke hep yan yana, hiç sönmeden yanabilselermiş. Ben bu şamdanı saklamak istiyorum. Müzayedeye çıkmasa olur mu? Yoksa sen mi? Düşünmek bile istemezsin. Bu Reşat Paşa'nın kardeşi Cevdet Bey'in kemanı. Müzisyen miydi? Benim kadar diye. Nasıl yani, çalamıyor muymuş? Çok kötüymüş hem de. Ama uslanmaz bir müzik sevdalısıymış aynı zamanda. O kemana başlayınca yalıdakiler sandal gezisine çıkarmış. Bence şu an moralimi düzeltmek için uyduruyorsun. Hayır. Hatta bir gün babası dayanamayıp pencereden boğaza atmış kemanı. Ama Cevdet Bey sandalcının birine 2 altın verip çıkarttırmış. Gerçekten mi?
O anı görmek isterdim. Sen hep böyle gül. Sen de hiç yanımdan ayrılma. O zaman benim yüzüm hep güler. Burada bir pick-up var. Şunun güzelliğine bak. İnsanı kendi zamanına davet ediyor sanki. Öyle değil mi? Keşke hiç kaybolmasalardı. Dijitaller bunların yanından bile geçemez. Plak da var burada. Çalışır mı acaba? Denemeden öğrenemeyiz. İstediğini seç. Ne kadar güzel. Nasıl tatlı bir namesi var. Sana her baktığımda ben bu müziği duyuyorum. Aşkın müziği. Kaftan. Çok güzel. Nasıl da emek isteyen bir şey bu. Kiminmiş? Bilmiyorum. Ben mi? Yok. Hadi. Peki. Zamansız bir güzelliği var. O ne demek? Kadim şeyler vardır dünyada. Resimlere, nakışlara konu olurlar. Tabloya, heykele, halıya işlenirler. Yıldızlar, güneş, kuşlar, çiçekler. Öyle şeyler işte. Asırlar geçse de insanlar onun güzelliğine hayran olurlar. Sen de öylesin. Zamansız ama mekanı belli. Neresi? Dansı bana lütfeder mi acaba bu güzel kadın?
acır, senden uzakta nefes mi alır? Dokunduğum el değil mübarek, dua gibi cennetten. Müzik o kadar iyi geldi ki. Uzun zamandır böyle keyifli vakit geçirmemiştim. Hele ben. Çok güzel bir hanımefendiyle dans etme şerefine nail oldum. Bugün şanslı günümdeyim. Şans ikimize de gülmüş demek. Ben de çok kibar, çok yakışıklı bir beyle dans ettim. Bence oldu burada. Ne oldu? İyi iş çıkardık. Listeleri hazırlamaya devam etmek gerek ama yorulduk. Ayaktayken anlamamışız ama gerçekten yorulmuşuz. Söylemiyorsun ama senin aklından bir şeyler geçiyor. Ben bu bakışları biliyorum. Müzayedeyi düşünüyorum. Sıradan olmasını istemiyorum. Özel olmalı. Eşyaların hikayelerine layık bir organizasyon. Ailemizin geçmişi düşünüldüğünde Bence bu kadar çok düşünmene gerek yok. Çünkü organizasyonun amacı onu zaten özel kılmaya yetiyor. Bu eşyalar bir sürü insanın hayatına dokunacak. Onlarca ihtiyaç sahibinin, çocuğun yüzünü güldürecek. Süreyya Hanım da böyle isterdi bence. Sade, amacına uygun, şık bir organizasyon. evet, haklısın. Ama yine de bazı detayları belirlemem gerek. Müzayededen önce sergilenecek eşyaların listesi dağıtılacak. Katalog içinde bir renk seçmemiz lazım. Sonra açık arttırma kartları var. Mavi olabilir ya da lacivert, yeşil. Hard tonlar olması lazım bence, değil mi? Aslında benim vazgeçemediğim bir renk var. En sevdiğim. Hangi renk? Yoksa siyah mı? Bence çok karamsar durabilir. Bilemedim. Ne peki? Kırmızı. Neden kırmızı? Çünkü sana olan aşkımın rengi. Narın. Dudaklarının rengi. Sana her yaklaştığımda yanaklarının rengi. Şu anda olduğu gibi. Anne. Ben kaç çocuk istiyordum hatırlıyor musun? Çok çocuk istiyordum.
Sayıyı bir daha mı düşünsem acaba? Orhun Demirhan'la. Merak etme. Hiçbir şey fikrimi değiştiremez. Anne! Hepsi birden böyle bağıracak olsa bile. Ben şuna bakayım. Döndüğünde renkler hakkında konuşacağız. Güneş ne güzel doğdu. Sen olduğun sürece günün de güneşin de her hal güzel. Doğsa da batsa da. Anne! Günaydın. Günaydın. Neden mum yaktınız burada? Biz şeyden... Neden yaktık? Neden yaktık? Anlat babası. Karanlıktı çünkü Sara. Neden ışığı yakmadınız ki? Yoksa lambanız mı patladı? Evet, öyle oldu. Biz de mum yaktık. Ne kadar çok mum var böyle bir sürü. Karanlığı sevmiyoruz biz annemle. O yüzden odamız aydınlık olsun istedik. Gözlerin gibi. Ben şunları toplayayım. Söylemeyi unuttum. Bir şey diyecektim size. Beyye teyze dedi ki miyazladığı için yemekler hazırmış. Çok güzel kokular geliyor. İyi ki geldin. Ben de şimdi tadına bakacaktım. Hadi önce sen bak o zaman. Güzel. Olmamış mı? Yani güzel ama bir şeyler mi eksik sanki? Ben eksiği biliyorum. Kendinden bir şey katmamışsın. Aslında bir dokunuş yapmaya çalıştım. Gül yaprakları kattım, meyan balı ekledim. Gül ve meyan balı. Hoş tabii. Ama seni yansıtan bir dokunuş mu ondan emin değilim. Nasıl yani? Annem nesiller boyu herkesin kendinden bir şey kattığını söylemişti. Kimi acı, kimi tatlı. Ama herkesin ortak noktası hayat deneyimleri, hikayeleri. Sen de bir kalbini dinle. Eksik malzemeyi bulacaksın.
Bunu biliyorum. Ama bildiğim bir şey daha var. Sen mutlaka bir yolunu bulursun. Ama hiç yardımcı olmuyorsun. Oluyorum. Sadece biraz düşün. Bizi düşün mesela. Formül orada. Bizim hikayemiz nasıl bir hikaye? Sınavlarla dolu bir aşk hikayesi. En güzel anı ne bu hikayenin? O kadar çok anımız var ki. Ama o ilk an. En güzeli değil mi? En başından beri gözümün önünde duruyor. Bunlar çokluktaki birlik demek. Evlenen çiftin birleşmesinin simgesi. Nar taneleri bir oluştan etrafa saçılan zenginlik ve bolluk demek. Çoğalmak demek. Çoğalmak. Öyle mi? İkiyken bir oluyoruz. Sonra çoğalıyoruz. Hem tek hem çok olacağız. Üstelik bu hikayeyi, bizim hikayemizi sen yazdın. Bizim hikayemiz. Bizim hikayemiz. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Annem de çok beğendi. Çok sevindim beğenmesine. Altından kalkamazsam diye az korkmadım. Ama sayende oldu. Ben sadece küçük bir hatırlatma yaptım. Harika olacağından hiç şüphem yoktu. Bu şerbetin artık başka bir anlamı var. Bizim hikayemizi anlatıyor. Ellerinin değdiği her şey mükemmel olmak zorunda mı Hira Demirhan?
Kolay gelsin. Sağ olun. Hallettin mi yavru kuşa? Getirdin mi bizi zengin edecek mücevherleri? Çöp bunlar. Mücevherler nerede? Mücevher falan yok. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Ha? Bana bak, bana yamuk yapma. Seni gebertirim kızım, duydun mu? Gerçekleri yerine koyacağım. Ne diyorsun sen be? Delirtme beni, o kadar plan yaptık. O mücevherler hiçbir şey. Devede kulak bile değil. Orhun Demirhanlı tek tıkla gözümün önünde ne kadar para transfer etti biliyor musun? 30 milyon dolar. Aklın alıyor mu bu kadar parayı ha? Bu para transferi yaptığı bilgisayara şu kadar yakınım. İşte bu yüzden benden şüphelenmesinler diye mücevherleri yerine koyacağım. Plan değişti. Orhun Demirhanlı'nın her şeyini almadan çıkmayacağım o evden. Gözümü kararttım. Ne gerekirse ama ne gerekirse yapacağım. Azını değil, hepsini istiyorum.